Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle bir bebe yünüm var. Bununla güzel, kolay bir model başlayacağız. İpim orta kalınlıkta bir bebe yünü. İpime uygun kullanacağım şiş 3 numara. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Şöyle ilmeklerimizi çıkartarak başlayalım. Bu model için ilmek sayısı 6 ve 6'nın katları artı 5 olması gerekiyor. Yani her model 6 ilmekten oluşuyor. İlmeklerimizi tamamladıktan sonra en sonuna 5 ilmek ekliyoruz. Şöyle 6 ilmekte bir model için aldım. Devam ediyorum. Evet, 6 ilmek daha aldım. Şimdi 5 ilmek ekliyorum. Ve 5 ilmek en sonunda ekledim. Şişimde 23 ilmeğim var. 23 ilmekle modelimi kurmaya başlıyorum. Yani daha doğrusu şimdi lastik yapalım. Birkaç sıra şöyle bir ters bir düz örerek lastiğimizi yapalım. Daha sonra modelimizi kurmaya başlayalım. Bakın bir ters bir düz bir ters bir düz diye devam ediyorum. Örgüye yeni başlayanlar için biraz detaylı anlatıyorum. Örgüyü bilenler zaten biliyordur bu aşamaları. Model 2 sıradan oluşuyor arkadaşlar. Hep bu 2 sıranın tekrarını yapacağız. Oldukça kolay ve güzel bir model. Evet, ters ilmekle sıramı bitirdim. Daha sonra kenar ilmeğimi düz ördüm. Eğer bir ters bir düz lastik yapacaksanız buna dikkat edin arkadaşlar. İlmeği çıkardıktan sonra ters ilmekle başlayın. Kenar ilmeğinden sonra bir ters bir düz bir ters bir düz olarak başlayın. En sonuna da yine ters ilmek denk gelecektir. Daha sonra kenar ilmeği. Şimdi bunu birkaç sıra ilerletelim. Daha sonra üzerine modelimizi kuralım. Evet, lastiği tamamladım. Şimdi modelimizi kuralım. Dediğim gibi modelimiz 2 sıradan oluşuyor. Hep bu 2 sıranın tekrarını yapacağız. Şimdi birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 4 ilmek ters örüyorum. Bakın, kenar ilmeğinden sonra 4 ilmek ters. Daha sonra bakın düz ilmeğe denk geldi. Bunu şişimdeki ilmekten değil bir alt boşluktan, bakın şuradan bir alt boşluktan girerek ördüm ve ilmeğimi bıraktım, yani sol şişimden çıkarttım. Arka yüzünde lastiğimizi ters ilmekle başlamamızın sebebi bu, yani bak şu ilmeğe denk gelmesi. Arada 5 tersimiz var. 1 2 3 4 ve 5 ilmek ters ördüm. Sıra sonunda ve sıra başında 4 ters, ortalarda 5 ters ilmek olacak. Yine bu düz ilmeğe geldim. Şişimdeki ilmekten değil bir alt boşluktan. Bakın şuradan girerek düz ördüm ve sol şişimden çıkardım. Yine 5 ters ilmek. Beş ters ilmekten sonra sıradaki düz ilmeğimizi bir alt boşluktan yine düz olarak örelim ve sol şişinden çıkardım.
Selanik oluyor. Bu ilmeklerimiz Selanik olacak. Bir alt boşluktan öreceğiz. Sıra sonunda 4 ters ilmek. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra burada bakın 4 düz ilmeğimiz var. Yine düz olarak örüyorum. 1, 3 ve 4. 1, 2, 3, 4. 4 ilmek düz ördüm. Sıradaki ters olan ilmeğimi ters ördüm. Yani 4 ters 1 düz oldu burada. Şimdi 5 düz, 5 düz ilmek, 1 ters ilmek, 5 düz ilmek, 1 ters ilmek. Sıra sonunda 4 düz ilmek, daha sonra kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. İkinci sırayı tamamladım. Modeli bir kez kurmuş olduk. Model tabii ki şu an kendini göstermiyor. İlerledikçe, özellikle şu Selanik ilmekler ilerledikçe kendini gösterecek. İsterseniz bir kez daha kuralım. Modeli tekrar kuruyoruz. Birinci sıra ön yüzündeyim. Yine burada 4 ters ilmek, düz ilmeğe gelince şişimdeki ilmekten değil, bir alt boşluktan buradan girerek ördüm ve sol şişimdeki ilmeğimi bıraktım. Devamında 5 ters ilmek, 5 ters ilmekten sonra düz ilmeğimizi bir alt boşluktan örelim. Şöyle düz olarak sol şişimizden bırakalım. Daha sonra yine 5 ters ilmek, düz ilmeğe gelince bir alt boşluktan ördüm ve sol şişimden bıraktım. Sıra sonunda 4 ters ilmek, daha sonra kenar ilmeğini düz örüyorum. Birinci sıra ön yüzünde yapacağımız işlem bu. Daha doğrusu ön yüzünde hep bu işlemi yapacağız. İkinci sıra arka yüzünde de şimdi yapacağımız işlemi hep arka yüzünde aynı şekilde yapacağız. İkinci sıra arka yüzünde kenar ilmeğini örmeden aldım. Düzleri düz, tersleri ters örüyoruz arka yüzünde. Evet, sıra sonunda 4 düz, daha sonra kenar ilmeğimi ördüm. Evet, bakın şu Selanik ilmeklerimiz yavaş yavaş oluştu şöyle. Model böyle devam ediyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet kolay, güzel, farklı bir model. Özellikle de erkek örgülerinde kullanabileceğiniz güzel modellerden. Bir parçada daha önce hazırladım. Şöyle göstereyim. Bunu da daha önce hazırladım görmeniz için. Burada da yine bir ters bir düz hazır lastik uyguladım. Bu lastikte arka yüzünde her iki ilmekle örülüyor. Ön yüzünde düz ilmekleri örmeden alıyoruz. Şöyle. Dediğim gibi bu lastiği kullanacaksanız arka yüzünde ilk ilmeğiniz ters olacak. Kenar ilmeğini ördükten sonra bir ters bir düz, bir ters bir düz başlayacaksınız. Şu şekilde düz ilmeklerin düze denk gelmesi için daha güzel bir görüntü oluyor. Bakın burada da aynı şekilde uyguladım.
şöyle devamıymış gibi olması daha güzel oluyor. Bu lastiği yaptığınızda böyle yapın. Arka yüzünde ilmekleri çıkardıktan sonra ters ilmekle başlayın. Evet, model böyle arkadaşlar, gördüğünüz gibi gayet güzel. Bu modeli her türlü örgülerinizde kullanabilirsiniz. Yetişkin örgülerinde, çocuk örgülerinde, yelek, hırka, süveter, bebek battaniyesi, atkı, bere, patik, çorap hepsinde kullanılabilecek farklı ve güzel modellerden. Sizler de nelerde kullanacaksınız bu modeli, onları yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.